Merhaba sevgili arkadaşlar. Gönül Örgü Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Brother'da çift yatakta bir çalışma yapacağım. Çift yatak olan bütün makinalarda bu işlem yapılabilir arkadaşlar. Brother'a özgü bir çalışma olmadığını söylemek isterim. Nasıl bir örgü tekniğini kullanırsanız kullanın, bu sistemi hepsinde yapabileceğinizi bilmenizi istiyorum. Çift yatakta yapılıyor ama asıl ana örgümüz tek yatakta yapılıyor. Bunu yapmamızın amacı örgülerden sonra bir bant, bir lastik ya da yaka bandı olarak kullanmamız gereken bir ekstra durum oluşabiliyor. Bu durumu örgüden sonra değil de örgüyle beraber yürütebilmek aslında bu işlemi yapmamızın amacı. Zamandan tasarruf, işçilikten tasarruf, böyle değerlendirdiğimiz zaman muazzam bir görüntü ortaya çıkıyor. Yapacağımız işlerden bir tanesi arkadaşlar dediğim gibi bu bant. İkincisi de bizim makinalarımızın yanında çok fazla aksesuar oluyor. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Bunun ne işe yaradığını bilenleriniz olabilir. Bilmeyenler için de ben bugün bir açıklama yapacağım sizlere. Şimdi bu tip aksesuarlar yani sadece bu değil, buna benzer birçok aksesuarımızın aksesuar kutumuzda durduğunu biliyorum. Zaman zaman ben kullanıyorum ama gerek de çok fazla görmüyorum. Çok fazla makinede örgülerimiz atıyor deniyor. Kenarlardan hocam işte her şeyi yapmama rağmen düzeltemiyorum deniyor. Tek yatak örgü yaparken arkadaşlar bu aksesuarlardan yardım alabilirsiniz. Bu aksesuarlardan Passap'ta benzeri var. Onunla ilgili de bir resim bırakacağım. Orada o parça ne görevi görüyorsa burada da bu parça tek yatakta o görevi görüyor. Şimdi kullanırken de size ne olduğunu daha iyi anlatmış olacağım. Bunlardan iki tane sağ ve sola takılabiliyor. Dediğim gibi tek yatakta kullanılıyor. Ve monte etme şekli şu şekilde, böyle durması gerekiyor. Şimdi nasıl durduğunu da şöyle arkasını çevireyim. Bakın burada bir kanal var. Bu kanalın içine şuradaki demirlerimiz giriyor ve ilmeklerin çıkmasını engelliyor. Bir tarafta siz işlem yaparken diğer taraftaki ilmeklerin kaçmaması adına da bunu kullanmanızı öneriyorum. Özellikle zaten çift yataklarda çok fazla ilmek kaçırıyoruz. Bu o anlamda kullanıcı bir aksesuar. Nasıl takılıyor? Şimdi sağ taraftaki kısımda işlem yapacağımız için arkadaşlar bunu sol tarafa takacağım. Şu kanala buradaki telleri takarak örgümün tam sonuna, şuraya taktım. Çok kolay takılıyor. Buradaki iğnelerimin de rahat çalışıyor olduğundan emin olmam lazım. Bu şekilde doğru bir takma yöntemi yaptım. Bu şekilde sağa ve sola çok güzel kayıyor. Problem değil. Yanlış taksanız bile kaydırarak doğru yere getirebilirsiniz. Üçüncü olarak burada dediğim gibi bir bant ya da bir lastik diye adlandırdığımız kısımda ilik açacağız arkadaşlar. Bu aparatımızda ilmek kaçmadan örgü yapmayı, örgümüzü örerken aynı zamanda burada bir bant yapıp zamandan tasarruf etmeyi, bandımızı yaparken ilik açmayı, hepsini bir arada yapacağız ve yani keyifli görünüyor. Söylerken bile bu keyifli görünüyor açıkçası. Şimdi şunu bırakalım kullanmayacağımız için. Bandımızı da nasıl yapacağımızı anlatayım. Şimdi çift yatakta yapacağız bu işlemi. Bunun için de bizim burada öncelikle ne kadar iğne kullanmamız gerektiğine karar vermemiz lazım. Ben kalın olsun ve birazcık daha dikkat çeksin diye 8 tane iğneyi seçeceğim. Sizin burada yetişkin mi, küçük mü, büyük mü ona göre karar verip iğnelerinizi ona göre seçmeniz lazım. Bunun için arkadaşlar şu ilmeklerin dibinden bir önceki sıranın ilmeğini alıyoruz. Şöyle yapacağım. Evet. Çok sıkmış buradan ipimiz. Şu ilmeği alıyorum. Tabi bu arada yatağı da birleştirmem gerekiyor. Evet, kilitledik. Bu tarafı da kilitledik. Bu işlemi yaparken P pozisyonda olması lazım. Hemen alt yatağı bir tık kaydırdım ve bu ilmeklerimi buraya takıyorum arkadaşlar. Kamera yine elimin altında olduğu için çok rahat yapamıyorum. Farkındasınızdır. Yavaş yavaş yapacağım bu kısmını. 2 dibindeki ilmeği alıyorum. Alta takıyorum. Dibindeki ilmeği alıyorum.
alta takıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 ve 8. Evet. Bütün iğnelerimizi düzenli bir şekilde aktardık. Diğer iğne kontrollerimizi de yapalım. Sonrasında da alt yatağımızı PH noktasından H noktasına getirelim ki iğnelerimiz burada çakışmasın ve rahat örgü yapsın. Şimdi yine önemli bir konuya değineceğim. Buna da artık dördüncü bir madde diyelim. Çift yataklarda böyle bant ya da lastik gibi bir örgüyü gerçekleştiriyorsak, normal örgümüzle bu örgünün de yan yana çok güzel durmasını istiyorsak mutlaka ön yatak ayarımızı düşük kullanmamız gerekiyor. Sebebi de şu arkadaşlar, eğer düz örgü ayarında buradaki alt yataktaki iğne ayarımızı da aynı tutarsak burada bir marullanma olacaktır. Bu da görsel olarak çok kötü duracaktır. O yüzden buranın daha tok ve toplu durması için ön yataktaki örgü ayarımızı 1'e düşürüyoruz arkadaşlar. Hatta 0 bile diyebiliriz. Üst yatak örgü ayarımda şu anda 7. İnanılmaz bir fark var. Bunu şimdi ördüğüm zaman fark edeceksiniz. Güzel duruyor ama ben şu anda benim kullandığım ip bu ayarda güzel durduğu için bunu yapıyorum. Siz mutlaka bir deneyin elinizdeki ipe göre. Ama ön yatağı mutlaka küçük sayılarla örün. Büyük sayılarla örerseniz marullanma olur, potluk olur ve hoş bir görüntü ortaya çıkmaz. Şu anda evet, buradaki aksesuarımızı taktık. İp ayarlarımızı yaptık ve her şey yolunda. Sadece öreceğiz. Buradaki ipimiz zaten bize durumun düzgün olduğunu gösteriyor. Eğer yanlış bir iğne kaydırma yapmış olsaydık burada da kötü bir görüntü olacaktı. Gayet güzel. Örgüme bu şekilde devam ediyorum. Bakın buradaki parça da benim örgümü hiç engellemiyor. Geçişlerim gayet normal. Bu şekilde ilik açacağım arkadaşlar. İlik açana kadar devam edeceğim. Evet, iliği burada açabiliriz. Burada 1, 2, 3, 4, 5. iğneyi alıyorum ve bir yana aktarıyorum. Ama aynı şekilde bunu aşağıdan da yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. iğne. Şunu da alıyorum. Bunu da yine aynı yöne aktarıyorum. Burada bir ilik açtık ama yine aktarmış olduğumuz iğneleri kaldırmamız gerekiyor alttan ve üstten. Devam ediyorum. Burada yine bir ilik açacağız. Onu da 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyoruz ve hemen bir yan tarafa aktarıyoruz. Aşağıdan da aynı şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5. şu. Hemen yan tarafa aktarıyoruz. Işık ve kamera nedeniyle biraz yavaş hareket ediyorum. Yine buradan iğnelerimizi kaldırdık. İki taraftan da. Şimdi tekrar örmeye devam ediyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi size sonucu göstermek için örgümü hemen çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle. Buraya da bir düğüm gelmiş. Tam zamanında çıkarıyoruz. Evet, örgümüzün sonucu böyle arkadaşlar. Çok güzel, örgümüzle aynı anda yürüyen, tertemiz, dikişsiz ve muntazam bir duruşla gayet başarılı bir bant çalışması yaptık. Bunu lastik şeklinde de yapabilirsiniz. Ben buna bant diyorum ama nasıl adlandırırsanız adlandırın. Her türlü çalışmada yapılabilir. Ajurda da yapılır, çift renkli örgüde de yapılır, tek renkli örgüde de yapılır. Yeter ki bu çalışmayı, iğne pozisyonlarını bu şekilde kuralım. Karşılıklı olarak çalıştıralım arkadaşlar.
Örgünün arka tarafını da göstereyim. O da böyle. Hiçbir dikiş yok. Hiçbir dediğim gibi hoşa gitmeyen durum yok. Ben çok beğenerek yapıyorum ve bu örgünün bu görüntü nedeniyle arkasını kullanmayı çok tercih ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Her yerde kullanılabilecek rahat bir örgü ve kolay da örülebilen bir örgü. Hepinize örmeyi, denemeyi en azından tavsiye ediyorum. En azından zamandan tasarruf etmek adına böyle bir çalışmayı sizlere sunmak istedim. Videomun yine sonuna geldim arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.